Gördüğünüz bu fotoğraf 1989 yılında bir marketin otoparkında bulundu. Elektrik bandıyla ağızları bantlanmış iki çocuğun kim olduğu ve fotoğrafı kimin çektiği ise tespit edilemedi. Sonraki yıllarda iki fotoğraf daha bulundu fakat bu fotoğrafların da kaynağı tespit edilemedi. 2009 yılında ilk fotoğrafın bulunmasından tam 20 yıl sonra polis merkezine gönderilen zarfların içinden 3 fotoğraf daha çıkacak. 1989 yılında başlayan vaka 35 yıl boyunca gizemini koruyacaktır. Bu sır dolu vaka bir market çalışanının otoparkta bulduğu Polaroid fotoğrafla başlıyor. Daha sonra fotoğrafı bulan kadın polis ekiplerine beyaz, penceresiz bir Toyota minibüsün otoparkta park halinde olduğunu ve aracı kullanan kişinin 30'lu yaşlarında bıyıklı bir adam olduğunu söylüyor. Fotoğraftaki iki kişinin tehlike altında olduğu anlaşıldığı için polis ekipleri çok sayıda çevirme noktası oluşturarak beyaz Toyota minibüsü aramaya başlıyor. Ne yazık ki tüm çalışmalara rağmen tarife uyan hiçbir araç bulunamıyor. Bir ay sonra fotoğraf televizyon kanallarında yayınlanınca vakadaki ilk kırılma anı yaşanıyor. Patty Doyle adındaki kadını yakın bir arkadaşı arayıp televizyonu açmasını söylüyor. Patty Doyle 9 ay önce kaybolan 19 yaşındaki Tara Calico'nun annesi. Gördükleri karşısında şok olan Patty, fotoğraftaki kızın kendi kızı olduğuna emin ve derhal polis ekipleriyle iletişime geçiyor. Bu sırada başka bir ailede fotoğrafı görür görmez fotoğraftaki küçük çocuğun bir yıl önce kaybolan oğulları 9 yaşındaki Michael Henley olduğunu düşünüyor. 19 yaşındaki Tara Calico ve 9 yaşındaki Michael Henley birkaç ay arayla neredeyse aynı bölgede kaybolmuş, ağızları bantlı halde çekilmiş fotoğrafları da 9 ay sonra tam 2700 kilometre uzakta bulunmuştur. Elbette bu fotoğrafta ilk bakışta görülenden çok daha fazlası saklı. Adli laboratuvarın fotoğrafta tespit ettiği detaylar, gizli mesajlar ve çok daha fazlasını anlatacağım. Fakat fotoğrafın detaylarına girmeden önce Tara ve Michael'ın nasıl kaybolduklarını inceleyelim. 19 yaşındaki Tara Calico için son derece sıradan başlayan 20 Eylül günü kısa süre sonra kabusa dönecektir. Son derece enerjik ve planlı olmasıyla bilinen genç kızın en büyük tutkusu bisiklet sürmek ve neredeyse her gün 47 numaralı otoyol üzerinde 60 kilometrelik bir rotada bisiklete biniyor. Çoğu zaman bu yolculuklarına annesi Patty Doyle de katılıyor. Fakat kısa süre önce bir motosikletli tarafından takip edildikleri için anne Patty kızına bir süre bisiklete binmemesini, binecekse de en azından yanında biber gazı bulundurmasını söylüyor. Gençliğin verdiği heyecan ve tutkuyla maalesef Tara annesinin bu kritik önerisini dikkate almıyor. 20 Eylül günü kendi bisikletinin lastiği patlak olduğu için annesinin pembe bisikletini ödünç alan Tara sabah 9.30'da evden ayrılıyor. Her zamanki gibi 60 kilometrelik rotada bisiklet sürüp eve dönecek, üstünü değiştirecek ve 12.30'da erkek arkadaşıyla tenis oynamak üzere evden tekrar ayrılacak. 16.00'a kadar tenis oynadıktan sonra da okuldaki dersine girecek. Sabah 9.30'da evden ayrılırken annesine şakayla karışık "öğlene kadar dönmezsen beni aramaya çıkan zavallı Tara'nın bilmediği şey ise bir daha annesini göremeyeceğidir." Öğlen olmasına rağmen kızının dönmemesi Patty Doyle'i doğal olarak endişelendirir ve arabasıyla kızını aramaya başlar. 47 numaralı otoyol boyunca kızıyla daha önce defalarca kez tamamladığı rotayı takip eder ama Tara'dan hiçbir iz yoktur. Endişe içindeki kadın kızının belki de yalnızca geç kaldığını umarak eve döner fakat Tara eve hala dönmemiştir. Kadın hemen polisi arar ve böylece Tara Calico'yu arama çalışmaları resmi olarak başlar. Evde yapılan ilk incelemede kızın evden kaçma gibi bir niyeti olmadığı açıkça anlaşılır. Tenis ayakkabıları, raketi ve ders kitaplarını sabah evden ayrılmadan önce odasında hazır bir halde bırakması eve geri dönmeyi planladığını göstermektedir. Arama çalışmalarının başlamasından birkaç saat sonra polis ekipleri endişe verici ilk ipucuna ulaşır.
Parçalanmış bir Walkman. Patty Doyle bunun kızının Walkman'i olduğunu, bisiklete binerken hep müzik dinlediğini doğrular. Sonraki günse anne Patty evlerinden 5 kilometre uzakta kızının o gün evden ayrılırken dinlemek için yanına aldığı kaseti bulur. Fakat kasetin bulunduğu nokta dedektiflerin ve ailenin kafasını karıştırır. Çünkü kaset otoyolun karşı tarafında, yani Tara'nın evden ayrılırken değil eve dönerken geçtiği yöndedir. Annesi kızının kaçırıldığını ve arkasında iz bırakmak için kasetine attığını düşünürken dedektifler başka ipuçlarını aramaya devam eder. Dedektifler görgü tanıklarıyla yaptıkları onlarca görüşme esnasında iki adamla konuşur. Bu iki adam bisikletli bir genç kızın penceresiz beyaz bir Toyota minibüs tarafından takip edildiğini gördüklerini söyler. Başka görgü tanıkları da o gün bölgede bahsedilen minibüsü görmüştür. Tüm ifadeler dikkate alınarak sürücünün bir robot resmi çizilir. 35 ile 45 yaşları arasında olduğu tahmin edilen şüphelinin en belirgin özelliği göz bölgesindeki kırışıklıklarıdır. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ne minibüse ne de şüpheliye ait hiçbir iz bulunmaz. Tara'nın kayboluşunu incelediğimize göre şimdi de fotoğraftaki küçük çocuk olduğu düşünülen Michael Henley'nin kayboluşunu inceleyelim. Kamp yapmak üzere Zuni dağlarına giden Henley ailesi yalnızca 20 dakika sonra 9 yaşındaki oğulları Michael'ın kaybolduğunu fark eder. Korku ve panik içinde ormanlık alanda küçük Michael'ı ararlar. Kısa süre içinde polis ekipleri de olaya dahil olur. Onlarca polisin katıldığı arama çalışmaları bir ay boyunca devam eder, fakat 9 yaşındaki Michael adeta sırra kadem basmıştır. Zuni dağlarında başlayan kar fırtınası ve zorlu doğa şartları nedeniyle arama çalışmaları sonlandırılır. Böylece iki aile de 1989 yılında Polaroid fotoğraf bulunana dek çocuklarının nerede olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadan yaşamak zorunda kalmıştır. Çok yakın bir mesafeden birkaç ay arayla kaybolan iki kurbanı birbirine bağlayan fotoğrafı daha yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi Tara ve Michael'ın ağızları bir elektrik bandıyla bantlanmış. Kollarının pozisyonunu incelediğimizde de muhtemelen aynı bantta ellerinin de bağlandığını söyleyebiliriz. Patty Doyle dedektiflere kızı Tara'nın bacağında tıpkı fotoğraftaki kızınki gibi bir yara izi olduğunu, fotoğrafta genç kızın yanında duran My Sweet Audriana isimli kitabın da Tara'nın en sevdiği kitap olduğunu söylüyor. Bunlar çıplak gözle görülebilen detaylardı, fakat kriminal laboratuvar yaptığı araştırmalarla fotoğrafta daha önemli bilgiler olduğunu fark etti. Bunlardan ilki kullanılan filmle ilgili. Fotoğraf 1989 yılının Mayıs ayında üretilen bir film kullanılarak çekilmiş. Çok fazla tarih geçtiği için basitçe özetlemeye çalışayım. 1988 yılının Nisan ayında Michael Henley kayboluyor. Aynı yılın Eylül ayında Tara kayboluyor. 1989 yılının Mayıs ayı fotoğrafın çekilebileceği ilk tarih ve yalnızca bir ay sonra fotoğraf otoparkta bulunuyor. Fotoğraf üzerinde yapılan analizlerde kitabın kapağında bir telefon numarasının yazılı olduğu tespit ediliyor. Fakat bazı rakamlar okunamayacak durumda. Yapılan hesaplamalar sonunda 300 olasılık elde ediliyor. Bunların 57'si o dönemde kullanılan aktif telefon numaraları, fakat bu numaraların olayla hiçbir ilgisi tespit edilemiyor. Aracın içine ait detayları inceleyen kriminal laboratuvar, bunun görgü tanıklarının söylediği gibi penceresiz beyaz bir Toyota minibüs olduğunu da doğruluyor. Tüm bunlar yaşanırken 1990 yılında vakada herkesin kanını donduran bir gelişme yaşanıyor. 9 yaşındaki Michael Henley'e ait olduğuna inanılan vücut kalıntıları kayboluşundan 14 ay sonra ailesiyle gittiği Zuni dağlarında bulunuyor. Kamp alanının yalnızca birkaç kilometre ilerisinde bulunan kalıntıların küçük çocuğa ait olduğu diş kayıtları aracılığıyla kanıtlanıyor. Michael'ın hipotermi geçirdiği ve doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybettiği anlaşıldıktan sonra herkesin kafası karışıyor. Fotoğraftaki çocuk Michael değilse kim? Ve Henley ailesi kendi çocuklarını nasıl tanıyamadı? Açıkçası insan zihni zor durumlarla başa çıkmak için her şeyi yapar. Belki çocuklarını bulma umuduyla aile fotoğrafa daha iyimser bir gözle bakmış olabilir ki ben bile olaydan yıllar sonra tüm gerçekleri bilmeme rağmen bu iki fotoğrafa bakınca ciddi bir benzerlik görüyorum.
Fotoğraftaki çocuğun Michael olmadığı anlaşılınca fotoğraftakilerin kim olduğunu 3 farklı devlet kurumu tespit etmeye çalışıyor. Bunlardan ikisi polis departmanlarına bağlı kurumlar, diğeri ise ulusal ölçekte sorumluluk sahibi olan FBI. Polis merkezlerinden biri fotoğraftaki kadının 19 yaşındaki Tara Kaliko olduğunu söylerken diğeri Tara Kaliko olmadığını söylüyor. FBI ise fotoğraf üzerinde yaptıkları analizlerle hiçbir sonuç elde edemediklerini açıklıyor. Sonraki yıllarda ilk fotoğrafın bulunduğu bölgede 2 Polaroid fotoğraf daha bulunuyor. Bu fotoğrafların ilkinde ağzı bağlanmış genç bir kadın görülürken diğerinde bir tren vagonunda yine ağzı bağlanmış bir kadınla birlikte bir adam yer alıyor. Tüm çalışmalara rağmen bu 3 farklı fotoğrafta yer alan hiç kimsenin kimliği tespit edilemedi. Patty Doyle adamın da yer aldığı fotoğrafı çok şüpheli ve dalga geçmek amacıyla verilmiş bir poz olarak değerlendirirken diğer fotoğrafın kızı Tara Kaliko'ya ait olduğunu söyledi. Akıl almaz bir travmayla başa çıkmaya çalışan ve 18 yıl boyunca kızını aramaya devam eden Patty Doyle 2006 yılında, Tara'nın biyolojik babası olan David Doyle de 2002 yılında kızlarını son bir kez daha göremeden hayata gözlerini yumdu. 2008 yılında bölgenin yeni şerifi Rene Rivera sansasyonel bir açıklamayla Tara Kaliko'ya ne olduğunu öğrendiğini fakat elinde herhangi bir ceset ve kanıt olmadığı için kimseyi tutuklayamadığını açıkladı. Şerifin iddialarına göre 20 Eylül 1988 günü Tara Kaliko 47. otoyolda bisikletiyle seyahat ederken penceresiz beyaz bir Toyota minibüs tarafından takip ediliyordu. Araçta Tara'nın yaşlarında 2 ergen erkek vardı ve zavallı kızı minibüsü üzerine sürerek rahatsız ettiler. Bir süre sonra kıza isteyerek ya da kazayla çarptılar ve panikleyip Tara ile bisikletini minibüsün arkasına koydular. Daha sonra da 19 yaşındaki kızı öldürüp cesedini gizlediler. Şerif'in bu teorisini daha da ilginç yapansa isim vermeden bahsettiği bu 2 şüpheliden birinin olayın yaşandığı dönemdeki Şerif'in oğlu olması. İddialara göre Lawrence Jr. adındaki gencin babası, yani dönemin bölgedeki en yetkili polis memuru, cinayetin üzerini kapattı ve oğlunun yakalanmasına engel oldu. Peki Lawrence Jr.'a ne oluyor dersiniz? 1991 yılında yalnızca 21 yaşındayken bir tabancayla kendi hayatına son veriyor. Yine söylentilere göre Lawrence Jr. ölmeden önce Tara Kaliko cinayetini itiraf ettiği bir de mektup yazmış. Bu mektubun öldüğünde başucunda bulunduğu iddia edilse de mektup hiçbir zaman bulunamadı. 2008 yılında yaşanan tüm bu gelişmelerden tam bir yıl sonra 2009 yılının Haziran ve Ağustos aylarında Tara Kaliko'nun kaybolduğu bölgedeki polis merkezine 3 ayrı zarf gelir. 10 Haziran günü gönderilen ilk zarftan bir Polaroid fotoğraf daha çıkar. Ağzına kalemle bir bant çizilmiş bu çocuğun kimliği de tespit edilemez. 10 Ağustos günü gönderilen ikinci zarfta aynı fotoğrafın orijinal hali yer almaktadır. Yalnızca 2 gün sonra gelen 3. ve son zarftan yine aynı çocuğun ağzına bant çizilmiş bir fotoğrafı daha çıkar. Fotoğraflar üzerinde yapılan kriminal incelemelerde hiçbir parmak izine rastlanmaz. Bu yeni fotoğrafların ortaya çıkmasıyla aynı anda polis merkezine bir telefon gelir. Hattın diğer ucundaki kadın medyum olduğunu, rüyalarında Tara Kaliko'nun Kaliforniya'da öldürüldüğünü ve gömüldüğünü gördüğünü söyler. Elbette dedektifler hemen kadını aramaya başlar fakat şüphe yaratacak hiçbir bulgu elde edemezler. 2013 yılında vaka bir kırılma anı daha yaşayana dek geçen uzun yıllar boyunca hiçbir gelişme yaşanmaz. 2013 yılına gelindiğinde Henry Brown adında bir adam ölmek üzereyken bir polis memuruna Tara Kaliko hakkında bir itirafta bulunur. Henry Brown o dönem babası şerif olan Lawrence Jr. ile arkadaş olduğunu, Lawrence Jr.'ın prefabrik evinde verdiği bir partiye katıldığını söyler. Adamın iddialarına göre Lawrence ve arkadaşları alkolün de etkisiyle kendisine Tara Kaliko'yu kaçırdıklarını, istismar ettiklerini, daha sonra da öldürdüklerini itiraf etmiş. Zavallı kızın cansız bedenini yol kenarındaki çalılara atmışlar, daha sonra korkup cesedi geri almışlar, prefabrik evin altına kazdıkları mezara gömmüşler. Son olarak da cesedi mezardan çıkarıp bir göle atmışlar. Lawrence Jr. ve arkadaşları Henry'e partide mavi bir branda ile kapattıkları mezarı da göstermiş. Lawrence Jr. ve bu 3 arkadaşının Tara'nın sınıf arkadaşları olduğu tespit ediliyor. Her şeyi anlattığı için pişman olan Lawrence,
birkaç gün sonra Henry Brown'u bu olayla ilgili herhangi biriyle konuşursa onu da öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyor. Çok hasta ve artık ölmek üzere olduğunun farkında olan Henry Brown, 25 yıl önce yapması gerekeni nihayet yaparak polis ekiplerine o gece duyduklarını anlatıyor. Bu kritik gelişmelerden sonra 2013 yılında Tara Kaliko davası tekrar açılarak 6 elit dedektiften oluşan özel bir ekip görevlendiriliyor. 2019 yılında FBI vakada gelişme sağlayacak herhangi bir ipucu için $20.000 ödül vereceğini açıklıyor. Eylül 2021'de polis ekipleri yeni bir ipucu elde ettiklerini ve bir özel mülk için arama kararı çıkarttıklarını basınla paylaşıyor. Ne yazık ki Tara'nın üvey babası John Dole da hayatını kabusa çeviren kayboluşun aydınlandığını göremeden 2022 yılında hayata gözlerini yumuyor. Yalnızca birkaç gün önce, yani 2023 yılının Haziran ayında dedektifler 2 yıl süren sessizliklerinin ardından adaletin çok yakında yerini bulacağını, çalışmaların sonuna yaklaştıklarını söyleyen bir açıklama yaptı. Tara Kaliko'nun kayboluşu 35 yılın ardından aydınlanmak üzere. Fotoğraflardaki kişilerin kim olduğuysa hala gizemini koruyor. Bu vakayı 10 yıldan uzun zamandır takip eden biri olarak tüm gelişmeleri Instagram hesabımdan paylaşacağım. Siz de gelişmelerden haberdar olmak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Böyle güncel vakalardan hoşlanıyorsanız da geçtiğimiz 3 ayda 6 kadını öldüren ve dedektiflerin her yerde aramaya devam ettiği seri katili anlattığım videomu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.